diğer canlıların üstünde değil. İnsan bu ekosistemin sade bir üyesi. Doğa koruma hiçbir fayda sağlamıyor. Çünkü bu bizim İbrahim peygamberden gelen toprak anlayışımızla bağdaşmıyor. Toprağı tahrip ediyoruz. Çünkü onu bize ait bir mülk olarak görüyoruz. Toprağı bizim de ait olduğumuz bir topluluk olarak görmeye başladığımızda onu sevgi ve saygıyla kullanmaya başlayabiliriz. Bu gördüğünüz 4,5 dönüm kadar var burası. Bu arazi toprak restorasyonu için Toprak Etiği Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin açık hava sınıfı olarak, eğitim arazisi olarak tahsis edilmiştir. Ve biz de burada 2019 yılından beri Ankara'nın yerli bitkilerini, ağaçlarını yetiştirmeye çalışıyoruz. Hacettepe Üniversitesi Toprak Etiği Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin kurucu müdürüyüm. Toprak ve insan ilişkisini araştırmaya başladığımda bu film için okumalar yaptım tabii ki ve okumalarım karşısında Aldo Leopold ve Hikmet Birant'la tanıştım. Onlar hem ekologtu hem de edebiyatçıydı ve bunu öyle güzel bir dille doğayı anlatmışlardı ki, toprağı anlatmışlardı ki ben de o etkiyi yaşadım. Onlarla birlikte sanki toprak sevgim arttı. O nedenle sizden bugün Leopold'u dinlemeye geldik. Hoş geldiniz. Şu kitap benim hayatımı değiştirdi. Aldo Leopold çağının ötesinde bir kişidir. 1887'de doğmuş, 1948 yılında da vefat etmiş. Aslında 500'e yakın bilimsel makalesi var. Kendisi bir ekolog. Fakat bugün dünya onu yazdığı Ascent County Almanak, bir kum yöresi almanağı adlı kitabıyla tanıyor. Yahudi Hristiyan geleneğinde toprağın bir mülk olarak görülmesi fikri var diyor. Ve toprakların tahrip edilmesinde bu Yahudi Hristiyan geleneğindeki insanın şerefli varlık olarak sunuluyor olması ve insanın toprağı istediği gibi kendi amaçları doğrultusunda kullanabileceği fikri olduğunu söylüyor. Leopold yaşadığı dönemde özellikle Amerika'nın güneybatısında toprakların, sulak alanların ve yaban hayatının sınırsızca tahrip edildiğine tanık olmuştu. Belki de onun ilk önemli başarısı 1924 yılında Gila Wilderness diye anılan bölgenin Amerika Birleşik Devletleri'nin ve dünyanın ilk yabanıl bölgesi olarak tayin edilmesidir. Leopold Sierra Madre bölgesinde Rio Havilan Havzası'nı geleceğin toprak sağlığı biliminin doğacağı toprak laboratuvarı olarak ilan etmiştir. Toprak etiği toprakların sağlığı demek. Toprakları bozduysan onar, toprakları bozduysan tamir et, restorasyon yap demek. Üzerinde yaşadığımız toprakları bozmadan yaşamak demek toprak etiği. Bu yeni bir değerler sistemidir. Bizler jeolojik zamanda görmeyi bilmiyoruz. Sadece şu içinde sıkışıp kaldığımız anı görüyoruz. Öyle olunca da habitatların, yaban hayatının son yarım yüzyılda büyük oranda tükenmesini normal karşılayabiliyoruz. Her bir canlı varlığa bakarken onu
çağlar boyu oluşumların bir ürünü olarak görmesi, Leopold'un sadece yaşadığı zamanı değil de mevsimsel, jeolojik ve evrimsel zamanı algılıyor olması, canlı cansız tüm varlıkları çok değerli kılan bir bakış açısıdır.